İşte bak mesela başı açık. Mesela başı açık şekilde elini havaya kaldırarak kendisini gösteriyor. Arabaya binerken bile Basamağa çıkıp kafası yani açık. normalde o kafanın hani kimseye gözükmemesi lazım. Çünkü bir değil iki tane suikastçı olabilir. O da bir olasılık. Onu da söylemek lazım. Çünkü şu anda halihazırda bir suikastçı olduğundan haberdar değiliz. İkinci de olabilir olası üzerinden de. O kişi de İkinci suikastçı olsaydı ne olacaktı? işte ikinci suikastçı Çok olsaydı olası bir orada durum. havadayken kafa tekrar kurşunların hedefi olma ihtimali üzerinden de Trump'la ilgili konuşabiliriz. Bir de Bu tarz durumlarda Amerikan başkanlarının ya da devlet başkanlarının yanında bir koruma çantası olmaz mı kalkan oluşturması? şemsiye var derler ama o Niye yok açılmadı? yani burada yok. Çok garip değil mi? Burada yok yani bu enteresan bir şekilde burada elini kaldırıyor. Ya şurada mesela arabaya binerken o elini kaldırıp açık hedef haline gelmesi çok ilginç. Yani normalde hani Amerika'daki güvenlik prosedürlerinde dakikalık saniyelik olaylarının hani kontrol edildiğini planlandığını biliyoruz ve burada bunu yapıyor olmaları çok ilginç geliyor bana. Açıkçası çok üzerine konuşulmak gerekiyor. Yani dedim ya soru işareti çok. Olayın kimin üstleneceğinden çok tetiği çektiren kim sorusu daha çok yani olayı kimin yaptığından daha çok tetiği kim çektirdi sorusu daha çok gündemde kalacak gibi görünüyor. Böyle açık vermemeleri lazım. Yani Benim anlamaya çalıştığım nokta şu, araya girerek. Burada kullanılan silah işte AR-15 tipi bir silah. Evet ama öyle bir noktaya geldi ki elimizde varsa görüntü şeyi verebilme şansımız var mı? Sonra döneceğiz tekrar ona. Saldırganın vurulduktan sonraki bulunduğu yere ilişkin bir görüntü. Oraya çıkması 120 metrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Yanında bazuka da olabilirdi. Yani bu görüntü çok affedersiniz. Şu Ya noktada şimdi- saldırganın bulunduğu yer bakar mısınız? Buraya Şimdi bazukayla da çıkabilirdi. Kim şurada engelleyecekti? notlarım da var orada benim. Bir dakika o notlarıma da bakıyorum bir taraftan da. Yani Şeyler bugün bu var. silahla siz ona bakarken ben şunu söyleyeyim. Bugün bu silahla, sorayım daha doğrusu. Bugün bu silahla buraya gelebiliyor ise şayet ki saldırgan gayet de büyük ve görülebilir bir silahtan bahsediyoruz. AR-15 deyince yarın ya da başka bir noktada ya da aynı noktada bazukayla gelmesini engelleyecek ne var? Ya şimdi şöyle bir şey var. Aslında Güvenlik burada değil belli ki. bence soru işaretlerinden bir tanesi orada şeyler var. Görgü tanıklarının ifadeleri var. Yani bizzat okuduğumuz görgü tanıkları ifadelerinde şunlar var. Diyor ki mesela bir görgü tanığı bir taraftan Hatırlatayım mı bu arada yayın sırasında dilerseniz? Dün ezberledik artık çünkü yapa yapa. Şöyle ki görgü tanıkları şu ifadelerde bulunuyor. Biz gördük. Varsa not. ben okuyayım bak Tamam, yani harika. bu mesela bu kişinin şu anda işte Vol dediğimiz ekrana koyduğumuz kişinin gören görgü tanıklarının sözleri var. Diyor ki mitingi dinliyorduk diyor. Onu göremiyorduk ama duyabiliyorduk en azından. Yakınlaştık. Trump'ın konuşmaya başlamasının üzerinden 5-6 dakika geçti. Tam olarak ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Çatıda bir adamın süründüğünü gördük diyor. Bu adamın süründüğü. görüntü. Normal görgü tanığı. Mitinge gelen bir insandan bahsediyoruz. Gizli servis elemanları nasıl görmez bu kişinin orada süründüğünü. Bir fotoğrafı çekilmiş. Şimdi adama doğru parmağımızı uzattık diyor mesela o görgü tanıkları. Diyor ki elinde silah vardı. Biz de net şekilde elinde silah olduğunu görebiliyorduk. Hala görgü tanıkları bakın burada bir kişi var, silahı var. Siz bunu görmüyor musunuz diye sesleniyor. Diyor ki ona doğru işaret ettik. Polis etrafta koşuyordu. Orada silahlı adam var dedik. Ancak gizli servis 2-3 dakika boyunca bana baktı. Ben de o adamı gösterdim ama Trump konuşmasına devam etti. Önlem alınmamış 2-3 dakika boyunca bu kişi buraya sürülmüş, gelmiş, oturmuş, bekliyor. Hedefinin uygun anını bekliyor o hedefte Trump. Şimdi bu an o 3-4 dakikalık anda hiçbir şey yapılmamış. Ve orada bir silah var, silahlı adam var denildiği halde hiçbir müdahalede bulunulmamış. Esas kritik olan nokta. Evet ve bundan İhbara sonraki rağmen. süreçte de keskin nişancının 4-5 el ateş etmesine izin verilmiş. Bunlar aslında durumun ne kadar vahim olduğunu yani komple teorisi ise evet komple teorisi denir ya hani komple teorisi ise komple teorisine ne kadar açık bir durum olduğunu da gösteren emareler olarak karşımıza çıkıyor. Bir ekte şöyle yapalım. Arabaya bindirildiği anı bir getirebilir misiniz Donald Trump'ın? Onu da konuşalım. Bu şekilde bütün bunları konuştuktan sonra Barın Bey'e de dönmek istiyorum. Çünkü genel bir değerlendirme yapması amacıyla.
Donald Trump'a saldırı gerçekleştikten sonra tabii tam süresi yok ama tahmini olarak bakmak gerekirse birkaç saniye içinde. Şimdi saldırı gerçekleşti, kulağını tuttu, hedefi küçülttü Trump, aşağı indi. Trump'ın kendi şansı biraz da bu. Çok ciddi şans. Yani kendisi çok ciddi şansı. Hayatındaki bütün şansı burada kullanmış bile olabilir Donald Trump, yani bu kadar büyük bir şans. Görevliler önüne, üstüne kapandı, hedefi küçülttü, Trump'ın görünmez hale geldi. Ama burada Donald Trump'ın kafası açığa çıktı. Tamam. Eliyle, yumrukla bir işte seslenme demeyelim de mesaj verdi. Bir şeyler söyledi. Orada Bir taraftan da güvenlik gizli servis elemanlarının da korktuğunu görüyoruz yani. Burada. Bak burası tam burada açık hedef bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir de şimdi ikinci bir suikastçı olması üzerinden konuşuyoruz ya, olabilme ihtimali üzerinden konuşuyoruz ya, bu çok önemli. Niye? Şimdi ikinci bir suikastçı olsa burada zaten hedef alır. Çünkü hedef başka işaretler başka tarafı gösterirken burada vurma ihtimali yüksek olur. Bir de burada aracın bekletildiğini görüyoruz. Yani sadece otomatik silahla değil, işte ne bileyim RPG denilen ya da karadan aracın karaya, bekletilmesi noktası zaten. karadan karaya füzelerle bu araç hedef alınabilir mi? Alınabilir. Bunlar da düşünülmemiş mesela. Çok bir iyi de bildiğim bir nokta olduğu için şunu ekleyebilir miyim araya? Dün CNN International yayınlarını da sıklıkla ekranlarımıza getirdik. Hem Türkiye'den biz konuşuyoruz tabii ki ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ne konuşuyor noktası. Gizli serviste çalışan çok önemli bir isim CNN International'a bir röportaj verdi. Ve canlı olarak biz ekranlara getirdik. Simülten arkadaşımız canlı bir çeviriyle bunu ekranlara getirdi. Net bir şekilde şu ifade var İdris Bey. Bu araba zaten oraya geldiğinde, yani bir vandan, minivandan bahsediyoruz. Bu araba oraya koyulduğunda zaten çok öncesinden gideceği rota belli. Ve o rota her halükarda açık olması gerekiyor. 3 farklı hata saydı. Yani Donald Trump'la ilgili 3 farklı hata saydı. Çünkü kaldığı süre zarfında orada o işte minivanda hedef alınabilir ki içinde Trump var. Kafasının açık olması bir kere her şeyden önce bir hata. Güvenliğin bulunduğu yer, yani ifadesine yola çıkarak her şeyden önce hata. Aracın beklemesi ve direkt gitmemesi en büyük hata olarak. Şimdi hem başkanın üzerine hani koruyucu şemsiye de açılmamış, hem kask da verilmemiş, hem başı da açık, hem o anda isabet almış, yüzünden kanlar akan bir eski Amerikan başkanı, şimdi Amerikan başkan adayı bir isimden bahsediyoruz. Dünya tarihinde şu anda birçok halkın hayatını etkileyebilecek bir insandan bahsediyoruz ki işte Ukrayna-Rusya savaşını bitireceğini söylüyor. Gazze'deki o soykırıma dair de bir takım sözleri var. Orada sürdürülemez bir savaş olduğunu da farkında olduğunu söyleyenler de var. Şimdi baktığımızda burada önemli konulardan bir tanesi, böyle mitinglerde normalde tüm çatılarda kişiler olur. Keskin nişancılar olur. Bunlar da emniyete çalışır. O kişi oraya 130 metre uzaklıktaki o küçük çatıya nasıl çıktı, o da bir soru işareti. 130 metre uzaklıktaki o küçük çatıda aslında güvenliğin olması gerekmez Tabii. miydi? Normalde yani orada saldırının gerçekleştiği çatıda aslında güvenliğin olması normalde lazım. Orada Amerikan gizli servisinin bir elemanı olur. O tam tersi koruyucu etkiyi yapmak için orada olur. Burada tam tersi suikastçinin 130 metre uzaklıkta 200 metre etkili menzili olan bir silahla durmasına izin verilmiş. Üstelik orada görgü tanıklarının da kardeşim bu buraya çıkıyor dendiğini görüyoruz. Burası tam tersi nokta. Silah ateşlendikten sonra, bu görüntüde de söyleyelim. Silah ateşlendikten sonra Amerikan gizli servisinin, Amerikan polisinin karşılık verdiği nokta tam karşı çatıda bir bölge. Aynı zamanda Trump'ın çapraz bölgesinde olan bir hemen yer. Altında açıklamasını gerçekleştiriyor. Bir daha Trump'ın vurulma anına ilişkin bir görüntüyü getirelim lütfen ekranlara. Başından itibaren. Ya çok açık, Kaan, çok açık alanda, çok bomboş bir arazide. Çevrede zaten 2-3 tane çatı var ya. Hani o çatıyı nasıl sen güvenlikli hale getiremiyorsun? Yani burada soru işareti, Amerikan istihbaratının, Amerikan gizli servisinin içerisinde köstebek mi var sorusunu gündeme getirir ki sorun daha büyük görünüyor bundan sonraki süreçte. Çünkü Trump başkan olma ihtimali yüksek bir isim dönüştü. Bundan sonra başına herhangi, mesela ne bileyim merdivenden düşse acaba ne oluyor sorusu gündeme gelir artık. Tabii. Ve başa alma şansımız var mı?
çok ciddi anlamda biraz önce kullandık ya bir cümle, hayatındaki belki bütün şansı burada kullandı diye. O saldırıya uğradığı ilk an konuşmasını gerçekleştiriyor Donald Trump, ABD eski başkanı. Saldırıya uğradığı anın görüntüsü var değil mi? Arkadaşlar getirebilirsiniz. Tamam, böyle bir DSF kesmişler. O anı getirdik. Yani tabii yani asıl mesele biraz Trump'ın kendi göbeğini kendisi kesmesi olmuş. Niye öyle diyorum? Yani o ilk anda ilk kurşun değmiyor. İkinci kurşun sıyırıyor ya. Üçüncü kurşundan da bahsediliyor. İşte üzerindeki çelik yeleğe geldiğinden söylenen kurşundan da bahsediliyor. Ama burada evet. burada eğilmesi, mesele eğilmesi. Evet, eğilmese Yandı. bitti. Gitti. Yani enteresan O yani. kadar güvenlik görevlisi, gizli servis, Donald Trump'ın Boşa. hayatını kurtaran şey eğilmesi. Evet, boşa. 78 yaşındaki bir adamın eğilmesi bu arada ki hani Tabii. şöyle bir örnek, çok doğru olmayacak ama eğer sağlık sorunları olan bir isim olsaydı belki onu bile yapacak gücü Biden olsa bulamıyor. eğilemezdi. Biden olsa eğilemezdi. Bunu çok Açık söylemek söyleyeyim istemedim bu sana. cümleyi ama. 81 yaşında Biden olsa Yani eğilemez. koskoca Amerika Birleşik Devletleri deniliyor ve bununla ilgili çok ciddi algılar da söz konusu, güvenliğiyle de alakalı. Trump eğilmesi ölmüştü şu anda. Evet. Çok ilginç. Garip. Nereden baksan işin içinden Tutamadığımız bir çıkılacak nokta gibi var. değil yani. Şöyle söyleyeyim hani Bir cümle biraz alalım. bence sert bir yorum olacak ama Amerikan siyasetinde aslında suikastler gelenek hale gelmiş. Şimdi 4 başkanın suikastla öldüğünü düşünürsek bu ülkenin 5 başkanının da yaralandığını düşünürsek 9 tane vakadan bahsediyoruz bununla birlikte. 9 tane vaka olduğunda bu bir siyasi sıkıntıya yol açıyor. Yani ülkenin aslında kendi başındaki isimleri koruyamadığını fakat dünyada süper güç Peki. olduğunu görüyoruz. Tırnak Böyle bir içinde süper algıyla, güç böyle bir diyor. algıyla iş yaptığını belki de. Barın Bey, şimdi biz İdris Arıkan'la birlikte canlı görüntü, düzeltiyorum, bölgeden gelen görüntüler olduğu için ekranlara getirdik ve üstüne geniş bir değerlendirme yaptık. O yüzden şimdi bütün bu anlattıklarımız üzerinden, bütün bu gerçekleşen olaya dair detaylar üzerinden biz yine döneceğiz zaten, bu şekilde anlatmaya devam edeceğiz ama bir sözü size bırakmak isterim. Şu noktada ciddi anlamda bir soru işareti yok mu? Bu insanlar, yani burada güvenlik görevlileri, gizli servis, 50 tane isim ve bunların hepsi Hollywood efekte baktığımızda, Hollywood etkisine baktığımızda dünyada inanılmaz karşılık bulan pozisyonlar, inanılmaz karşılık bulan birimler. Ama günün sonunda Donald Trump eğilmese hayatını kaybedecek. Belki de değil, kaybedecek. Çünkü 5 el ateş edilmiş Donald Trump'a. Evet Kaan Bey, çok doğru şeyler söylediniz siz de, İdris Bey de. Şimdi son bir 10 dakikadır not alıyorum dediklerinizi. Bu son dediğinizle başlayayım. Ya burada çok ciddi bir zafiyet var. Bunu herhalde Amerikalılar kendileri de kabul edecek. Çünkü söylendiği gibi 120 metre, 150 metre belki mesafeye kadar bu şahıs yaklaşmış. Burada sadece şu kadar şeyi söyleyeyim, yani şüphe payı bırakmak açısından da oradaki görevli insanlara, çünkü ben bu tür şeylerde hem yani yüksek güvenlikli organizasyonlara hem katılımcı hem organizatör olarak katıldığım için hani ne kadar zor olduğunu biliyorum açıkçası. Sanırım bu şahsın o kadar yakına gelmesi herhalde Trump'ın hemen arkasında kürsüde gördüğünüz keskin nişancılar bu acaba bir izleyici mi diye belki bir şüphe etmiş olabilirler. Ama onun da aslında basit bir cevabı var. Kardeşim, o adamın ateşe ettiği yere de birkaç tane, en az bir belki 2 polis memuru koysanız, keskin nişancı olup olmasanız, adam oraya zaten yaklaştığında ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Niye geldin buraya? O elindeki tüfek ne? Gel şöyle bir konuşalım seninle genç diye şey yapmaları gerekir. Hani bunu biraz da böyle yumuşak bir üslupla anlatıyorum. Sanırım herkesin üzerinde adı konmamış da olsa bir gerginlik var bu konuyla ilgili. İşin bir boyutu bu. Öncesinde sorduğunuz soruya cevap vereyim Kaan Bey. Bazuka ile buraya gelmesini engelleyecek olan ne vardı? Ne var? Pensilvanya eyaletinin ateşli silahlar kurallarını bilmiyorum ama eğer Pensilvanya'da bazuka satın almak serbestse veya başka eyaletlerden Pensilvanya'ya bazuka getirmek, yine Amerikan Anayasası'nda biliyorsunuz kişisel silahlanma, bireysel silahlanma bir hak, anayasal hak olarak kabul ediliyor. Eğer bu yönde kanunda açıkça bir madde yoksa, özellikle çok daha muhafazakar olan, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olan Amerikan yargı erki bu konuda
açıkçası çok bir adım atmazdı. Dolayısıyla bazuka ile ateş etmesini önlerdi veya havan topuyla uzaktan ateş etmesini engelleyecek ne vardı? Hiçbir şey yoktu. İşte dediğiniz Zaten gibi Donald Trump'a silahlı dört saldırı haliyle- gerçekleştiren bir suikastçıdan bahsettiğimiz için hani yasaları çok da ciddiye aldığı noktasında hemfikir olamayacağız. Hayır, ben bunu Ya şimdi şöyle bir şey yanlış var. anlamayın. Hocamın demek istediği Şey aslında- açısından söylüyorum. Hocamın demek istediği aslında şey var. Benim anladığım kadarıyla hocam kusura bakmayın. Hemen çok bırakacağız bir- sonra sözü. bir Polis cümle ekipleri edeceğim. açısından Hocam konuşuyorum. demek istediği Şahıs şey açısından şu. değil kesin. Yani bunu bulundurmak, lojistiğini sağlamak bizim gibi ülkelerde mesela bir Tabii ki, bozukayı tabii ki. bulmak kolay değil ama Amerika'da bulmak da kolay. Onu demek istiyor hocam. Tabii ki. Ve çok Uygun da bir tartışılan da bir konu aslında Kesinlikle. hocam. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Daha büyük bağlamı da söyleyeyim bu arada. Az önceki yayının başında Armalite 15 tüfeğinden bahsediyoruz. İşte Amerika'da 16 ila 20 milyon arasında insan ama insanda olduğu söylene geliyordu. Amerika'da 330 milyonluk ülkede 330 milyon ateşli silah var. Bunun ezici çoğunluğu ülkenin bir 100-120 milyonluk nüfusunda. Kalanında ya silah yok ya çok az var ama bu silahların ezici bir çoğunluğu o ülkede hem cumhuriyetçi olsun hem demokrat olsun daha kırsal bölgelerde yaşayan insanlarda var. Dolayısıyla Amerika'nın bu önümüzdeki dönemde Kasım seçimlerinde eğer hele bir gerginlik çıkarsa yani hem çok öfke birikimi var hem de bu öfkeyi çok sakat bir şekilde tezahür bulacak bir ciddi şekilde silahlanmış bir nüfus var burada. Bir şey daha bahsetmek istiyorum. Şeyi sordunuz, çok doğru bir nokta. Hani Trump'ın önce kendini yere attı, doğru hareketi yaptı. Ama sonra tekrar kalkıp da işte öyle yumruğunu havaya sallaması, hele arabaya binerken tekrar böyle başını yukarı kaldırması. Dediğim gibi burada bu insan faktörünü de hiç unutmayalım. Yani bir travma ve çok ciddi bir olay geçiriyor. Bu tür şoke edici anlarda insanların 3 tür tepkisi olur derler. İngilizcesiyle söyleyeyim, Türkçesini de hemen yapayım. Freeze, fight or flight. Yani ya donarsınız, ya mücadele edersiniz, kavga edersiniz ya da donarsınız. Donald Peki Trump Biden kişiliği sizce? itibariyle daha böyle kavga etmeye müsait bir şahıs olduğu için anladığım kadarıyla bunu da ve şovmen kökenli olduğunu da düşünürseniz bu şovmenlik şeyle de böyle bir yumruk sallama şeyi var. Ama orada da yani gizli servisi de oraya sadece baksınlar veya adamın üstüne çullansınlar diye koymuyor. Hayır Sayın Başkanım, gideceksiniz ve gidin, sizinle artık bunu tartışmıyoruz diyor. Türkiye'de de geçmişte liderlerimize karşı suikast girişimleri oldu. Turgut Özal'a karşı yapılan suikast girişiminde bahsetmiştik. 1999'da yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de böyle bir girişimde bulunmuştu. Bir şahıs tabancayla ateş etmişti. O görüntüleri daha sonra görürseniz hemen koruma ekibi rahmetli Demirel adeta kaldırıyor. İki kolundan yapıyor. Hatta Sayın Demirel böyle tepki göstermiş. Ne yapıyorsunuz falan ama orada bizimkilerin yaptığı doğru. O tür bir durumda eğer böyle bir pusu kurma gibi bir şey varsa, münferit bir saldırı değilse şahsı oradan hemen bir şekilde hemen çıkarmanız gerekiyor. Az önce Hollywood filmlerinden bahsettiniz. Bu tür durumlarda Hollywood filmlerinde de aslında yapılan budur. Dolayısıyla eğer filmlerdeki şeylere inanacaksak prosedür buysa burada prosedürle ilgili çok ciddi bir hata yapıldığını da görüyoruz. Süleyman Demirel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili bir bilgi vermiştiniz. Çok kısa onu da söyleyeyim. 1996 yılında gerçekleşen saldırıdan bahsediyorsunuz sanıyorum, değil mi? Ben niyeyse aklımda 99 diye kalmış ama olabilir. Kendisine Alışveriş bir merkezindeki şahıs saldırı. tabancayla yapıyor. Koruma müdürü araya giriyor, koluyla yapıyor. Sayın Demirel'e de yapıyor. Hemen olay yerinden yapıyorlar. Peki. Hızlı bir şekilde götürüyor. 96 Yaz ayıydı yılından. diye hatırlıyorum. 96 yılı diye hafızamızda kalmış. Yanlışımız varsa editör arkadaşımız uyarır. İdris Bey, sizin soracağınız bir soru var sanıyorum Barın Bey. Yoksa İdris Arıkan, yoksa ben... Şöyle bir şey var. Benim yani benim şu an itibariyle baktığımda hani bu olay üzerinden gördüğümde hani burada asıl sorumlu hani kim meselesi de önemli. Yani mesela şöyle de bir iddia var. Deniyor ki işte yerel polisin orayı kontrol etmesi gerekiyor iddiası da var. Gizli servisin dışında. Burada şey de var. Hani iddiaya göre 150 metre de bulunan bölgeyi buradaki noktaları yerel poliste kontrol etmek zorunda iddiası üzerinden baktığımızda size bu tür açıklamalar geliyor mu, böyle hani ikna edici geliyor mu? Beni pek ikna edemiyor da.
Haklısınız İdris Bey. Yani normalde prosedür dediğim gibi bu şekilde iş bölümü olur. ABD gizli servisiyle yerel otoriteler arasında, gerek yerel polisle, yani o ilçenin veya o şehrin polisi arasında ve eyalet polisi arasında. Burada çok ciddi bir noksanlık var. Bunun bir komplonun parçası mı, yoksa kitlesel bir basiret bağlanması mı olduğunu önümüzdeki günlerde hem soruşturma kapsamında hem de sizin gibi kıymetli habercilerin çalışması sonucu ortaya çıkacak olan bilgiler ışığında tekrar değerlendiririz. Şu aşamada çok kesin bir şey söylemek istemiyorum. Yapılan hata ortada zaten. Ancak size de söylediklerinizin de ruhuna kesinlikle katıldığımı da belirtmeliyim. O zaman ben şu noktada birazcık durmak istiyorum. Trump'ın kendini yere atması, ama mesela biraz önce de o noktaya değinecektim. ABD'nin güncel başkanı Joe Biden böyle bir saldırıya maruz kalsaydı, uğrasaydı suikast girişimine, sizce Trump gibi kendini net bir şekilde yere atabilir miydi? Ya da yani şu noktaya gelmeye çalışıyorum aslında. Yani hangisi daha aktif, hangisi daha fit anlamında sormuyorum bu soruyu. Bunu yapamadığı için hayatını kaybetseydi, bu da bugün bambaşka bir senaryo ve o gizli servisin çok da başarısız olduğunu, çok da başarılı olmadığını konuşmamıza neden olmayacak mıydı? Çok doğru. Kesinlikle. Eğer Kendini Trump kurtardı, Biden'a bu güvenlik yönde güçleri kurtarmadı bu saldırıda. Bu çok net, çok bariz. Öyle kesinlikle dediğiniz gibi, eğer 9 canlı bir kedi ise 8 canını yaptı. Burada bıraktı yani Donald Trump. Joe Ve Biden'a acemi bir saldırgan. Yani bildiğimiz kadarıyla böyle çok ciddi eğitim, zaten 20 yaşında da çok alışık olduğumuz bir durum değil. Sözünüzü kesiyorum ama konuşma olarak, sohbet Rica ederim. şeklinde olduğu için kusuruma bakmayın lütfen. Estağfurullah. 20 yaşında öyle çok inanılmaz bir eğitim almadığını da biliyoruz. En azından yapılan ilk açıklamalar bu doğrultuda. Yani bir acemi bir Ondan kişi... Buyurun. Pardon, ben de şimdi sizin sözünüzü kesmiş gibi oldum. Lütfen buyurun. Kaan Bey, Amerika'da şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu silah satın alma ve bulundurma anayasal bir hak olarak görüldüğünden bu Thomas Matthew Crooks özelinde bilmiyorum, ama Amerika'da özellikle kırsal bölgelerde bu suikastin yapıldığı yeri de az önce ara verdiğimizde baktım. Butler diye küçük bir kasaba, Pittsburgh'e yakın. Pennsylvania eyaletinin batısında. Yani o malum şahsın yaşadığı tarafta değil, batı kısmında kalıyor. Oldukça kırsal bir alan ve etrafında da Amerika'da birçok kırsal alanda çok fazla atış poligonu vardı. Buradan bu şahıs istifade ederek açıkçası atıcılığını geliştirdi mi geliştirmedi mi, ben bu yönde bir bilgiye sahip değilim. Bu noktada size güveniyorum açıkçası. Ama dediğiniz kesinlikle doğru. Bu atışı yapan şahıs şansı yaver gitseydi, Trump biraz daha şanssız olsaydı çok daha başka bir şeyden bahsediyor olurduk. Eğer Trump'ın hayatını şansı hele kurtardı. Net bir, bunu söyleyebiliriz. Trump yani burada ben ona yoruyorum. Şimdi burada tabii şey de var Kaan, yani şimdi olay anında özellikle o çatıdaki, o görseldeki o iki keskin nişancı, Amerikan Gizli Servisi üyesi keskin nişancı suikastçıyı fark ediyorlar ve ateş ediyorlar. onun da Ve görüntüsü vardı, bulabilirsiniz. tabii onu etkisiz hale getiriyorlar, ama işte burada o kişinin, hani o çatıya çıkan suikastçının, AR-15'te çatıya çıkan 20 yaşındaki o tırnak içinde yalnız kurt olduğu iddia edilen suikastçının oraya çıkartılmasında sorun var aslında. Yani zaten güvenlik görevlilerinin dışında görgü tanıkları oraya çıktıklarını görüyorlar ve itiraz da ediyorlar. Fakat bence burada hani tek başına güvenlik, Amerikan Gizli Servisi mi, yerel polis mi, onu tartışılacak durumda değil. Buraya çıkması zaten yani inanılmaz bir görüntü. Bunu nasıl oraya vardırıyorsun? Bir o var. Bir de yani oraya çıkan saldırgan saldırı yaptıktan sonra kaçamayacağını da biliyor. Hani şimdi mesela o çatıdasın, düşün. Bu ateşi açtın ve sen fark edildin. Nasıl kaçacaksın ki? Çok açıktasın. Bu durumda bu kişinin kimliğini, bunu kimin ikna ettiğini oraya çıkma konusunda bilmek, öğrenmek çok önemli. Bir de şimdi şöyle bir gerçek var. Zaten Amerika'da seçim sürecinde böyle bir olay oluyor ve siyaseti etkilemek üzerinden
bu konuşuluyor. Amerikan başkanı normalde kimin olmasını bekliyoruz biz? Bu olay olmasa dahi Trump'ın olmasını bekliyoruz. Şimdi bu saldırı diyelim ki başarıya ulaştı. Biden başkan olabilir mi? Yani bir başkanlık dönemini daha sürdürebilir mi? Şeytanın gör dediğini görmek lazım. Hayır. Şöyle.